Merhabalar kıymetli dostlarım, değerli takipçilerim. Özgün Şef'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Özgün Şef ile tarif zamanında bugün de sizlere çok keyifli bir tarif hazırlayacağız. Yapacağımız tarifin adı mantarlı tavuk sote. Güveç tadında bir mantarlı tavuk sote hazırlayacağız. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. Ardından tavuk sotemizi hazırlamaya başlayalım. 1 kilogram tavuk bonfile, 500 gram mantar, 3 adet domates, 3 çorba kaşığı sıvı ayçiçek yağı, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 adet sarımsak, 1 çorba kaşığı domates salçası, yarım çorba kaşığı tuz, 1 baş kuru soğan, 3 adet sivri biber. Malzemelerimizi saydık. Şimdi hazırlamaya başlayalım. Evet kıymetli takipçilerim. Öncelikle malzemelerimi doğruyorum. Tavuklarımı küçük küçük kuşbaşı doğrayacağım. Şöyle öncelikle bonfilemizin kıkırdaklarını şöyle alıyoruz. Kuşbaşı küçük küçük doğrayacağım. Küçük küçük doğramış olduğumuz kuşbaşıları bir kenara alacağız. Ardından mantarlarımızı doğrayacağız. Tavuklarımızın öncelikle içini güzelce kontrol ediyoruz. Sinir, kıkırdak olabilir. Ardından bu şekilde küçük küçük tavuklarımı doğramaya devam ediyorum. Tavuklarınızı arzu ederseniz kasabınızda da doğratabilirsiniz ama arzu ederseniz kendiniz doğramak istiyorsanız kendiniz de doğrayabilirsiniz evinizde. Ama vakit harcamak istemiyorum. Ben kasabımda hazır doğranmış kuşbaşı alayım derseniz de kasabınızdan alırsınız. Ama büyük marketlerde ambalajlı tavuklar olduğu için doğranmış bulunmuyor. Haliyle ne yapıyoruz? Kendimiz alıp getirip evde doğruyoruz. Şimdi tavuğumu doğradım. Mantarımı doğramaya geçeceğim. Mantarlarımı önceden yıkamıştım. Yıkadığım mantarlarımı tekrar doğruyorum. Mantarlarımızın kök kısımlarına bakıyoruz. Şöyle kök kısmında. Şu uç kısımlarını alıyoruz. Çünkü toprağa temas ettiği için toprak kokabilir. Onları alıyoruz. Bazen soruyorlar mantarın kökü kullanılır mı? Tabii ki tamamı kullanılmıyor. Sadece uç kısımlarını tekrar gösteriyorum. Şöyle şu şekilde alıyorsunuz. Bu şekilde doğruyorsunuz. Tekrar gösteriyorum. Şu uç kök kısmını alıyorsunuz. Diğer kısımları kullanıyorsunuz. Mantarımı doğradım. Şimdi de soğanımı küçük küçük doğrayacağım. Şu soğanlarımızın uç kısımlarını alıyoruz. Evet soğanımı doğradım. Şimdi sarımsağımı doğrayacağım soğanla beraber. Sarımsağı da küçük küçük doğruyorum. Soğana karıştırıyorum. Şimdi biber ve domatesim kaldı. Onları da doğrayacağım. Evet tavuklarımızı doğradık. Soğanımızı doğradık. Mantarımızı doğradık. Şimdi domates ve biberlerimi de doğrayacağım. Domateslerimi şöyle yeşil kısımlarını alıyorum.
Domatesleri de küp küp doğrayacağım. Aslında et sote, tavuk sote, mantar sote bunlar yazın daha keyifli oluyor. Çünkü neden keyifli oluyor? Yaz sebzeleri ilkbaharda ve yazın ortasında taze oldukları için, sera olmadıkları için keyifli oluyor. Daha lezzetli, daha aromalı oluyor. Ama kış ayında ister istemez biraz kaygan ve sert oluyor. Yaz sebzeleri kadar keyifli olmuyor. Yine de dikkat etmek lazım. Sera olan malzemeleri de dikkatli bir şekilde seçmek lazım. Çok sert kabuklu ürünleri almayın. Biraz dokusunun yumuşak olması lazım. Domateslerimi doğradım. Şimdi biberlerimi de doğrayacağım. Biberlerimi de kafa kısımlarını alıyorum. Ortadan ikiye bölüyorum. Bazen soruyorlar, şefim ya acı biber, tatlı biber nasıl anlaşılır? Bu biberler kış aylarında anlaşılması çok zordur. Yaz aylarında anlaşılıyor da tatlı biberi ve acı biberi nasıl ayırt edebilmeniz açısından. Ama kış aylarında çok zor. Ama ne yapıyoruz biz? Şöyle içini kokladığımızda kırıyoruz. İçini kokluyoruz. Kokladığımızda zaten acı bir tat varsa, aroma varsa zaten burnunuza gelecektir. Burnunuzu yakacaktır. Anlayabilirsiniz. Tek yöntemi o şekilde. Bu doğradığım biber tatlı biber. Rengi çok yeşil ve koyu görünüyor ama tatlı biber. Acı biber değil. Evet, biberlerimi de doğradım. Artık yemeğimi pişirmeye başlayabilirim. Evet, sebzelerimizi doğradık. Sebzelerimiz hazır. Pişirmemize başlayalım. Evet, tenceremizi ocağa koyduk. Şimdi yağımı ilave ediyorum tencereme. Üç çorba kaşığı sıvı ayçiçek yağı ilave ettim. Şimdi yağımız tencerede güzelce ısınsın. Ateşimi biraz yükselttim. Yaklaşık 90 saniye ısınması gerekiyor. Yani 1,5 dakika. İyice ısınsın ki eti birleştirdiğimizde karamelize olsun. Mühürlensin. Evet, yağımız ısındı. Şimdi tavuklarımı ilave ediyorum. Evet, tavuklarımı mühürledim. Gördüğünüz gibi bütün her yeri beyazlamaya başladı. Şimdi soğanlarımı ilave edeceğim. Evet, doğramış olduğum soğan ve sarımsağı da tavuğumun içerisine ilave ediyorum. Tuzumu da ilave ediyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Yaklaşık 5-6 dakika sürekli bu şekilde kavuruyorum. Ardından soğanımı ilave etmiştim zaten.
Biraz kavurduktan sonra salçamı da ilave edeceğim. Evet, soğan ve tavuğumu güzelce kavurdum. Yıkamış olduğum mantarlarımı da ilave ediyorum. Karıştırıyorum güzelce ben. Karıştırmış olduğum mantar ve tavuğu kapağını kapatacağım. Yaklaşık bir 5-6 dakika kadar beraber kaynatacağım. Salçamı ilave edeceğim. Baharatlarımı ilave edeceğim. Pişirmeye bırakacağım. Evet, artık tenceremin kapağını kapatıyorum. Ve bir 5-6 dakika kadar böyle kaynasın, ardından salçamı ve diğer baharatlarımı ilave edeceğim. Evet, tenceremin kapağını açıyorum. Şimdi de salçamı ilave edeceğim. Evet, domates salçamı da ilave ettim. Güzelce karıştırıyorum. Evet, güzelce domates salçam da beraberinde kavrulsun. Domates, biber ve pul biberim kalıyor. Onları da birazdan ilave edeceğim. Evet, domateslerimizi de ilave edelim. Salçamız kavruldu. Doğramış olduğum domateslerim ve yeşil sivri biberim. Bunları da ilave ediyoruz. Güzel bir renk cümbüş oluşmaya başladı. Ve son olarak da bir tatlı kaşığı kadar pul biberim vardı. Onu da ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Şimdi kapağımı kapatıyorum. 15 dakika kadar böyle kaynayacak. Altını kısacağım biraz. Kısık ateşte 15 dakika kadar kaynayacak. Ardından altını kapatacağız. Evet kıymetli takipçilerim, artık tavuklu mantar sotemiz hazır. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Evet, ocağımızın altını kapattık. Tavuğumuzu şimdi sunum için hazırlayalım. Evet, yemeğimizi ev ortamında hazırladık. Bir de güzel bir ev tabağıyla sunalım dedik. Mantarlı tavuk sotemiz hazır. Herhangi bir su kullanmadık çünkü mantarın kendi suyu yeterli olacak onun için. Mantar ve domatesin kendi suyu yeterli oldu. Bazıları su kullanıyorlar. Su kullanmayın kesinlikle. Mantar sote, et soteye su girmez. Domates ve sebzelerin suyuyla kendi suyunu zaten temin ediyor. Eğer ki tarifimizi beğendiyseniz hepinize afiyet olsun diyoruz. En kısa zamanda uygulayın. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sağlıklı günler diliyorum.